O zaman gelsin mi? Son konunun son videosu gelsin mi? Hadi. Hadi gönder gelsin bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Son yapıyoruz ya. Kendimizi bir alkışlamayalım mı? Bir gaza gelmeyelim ya. Aşk olsun ya. Evet. Konumuz tuzların çözünürlüğünü etki eden faktörler. Tamam. Tamam. Yeter. Tamam ya. Yeter bu kadar alkışlama lütfen. Tuzların çözünürlüğünü etki eden faktörleri sulu çözeltilerde görmüştük. Sıvı çözeltilerde ayrıntılı görmüştük. Burada biraz daha yüzeysel anlatıp asıl bizi ilgilendiren kısmına yani ortak iyona bakacağız. Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi tuzun çözünme tepkimesine bağlı. Eğer tuz endotermik olarak çözünüyorsa çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artar ki bunu tepkimeden de görürsün. Yani x, y tuzu endotermik çözünsün. Isı burada. Dengesi x artı y eksi ya. Isıtırsan sağa kayar. Daha çok çözünür. Bu taraf çözünme, bu taraf çökme yönü. Daha çok çözünür. Derişim artar. Çözünürlük artar. Sıcaklık KÇÇ'yi de etkiliyor. KÇÇ de artar. Anlaştık değil mi? Egzotermik olup ısı ürünlerde olsaydı da tam tersi gerçekleşecekti. Hemen grafikten de görelim. Endotermik sıcaklıkla doğru. Egzotermik sıcaklıkla ters orantılı. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Devam. Ortak iyon. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır arkadaşlar. Bir sulu çözelti ile çözdüğün madde arasında ne kadar çok ortak iyon varsa çözünürlüğün o kadar düşüktür. Bunun mantığı şu. Suyun her iyonu çözebilme kapasitesi vardır. Atıyorum sodyum klorür veya su klordan 100 tane çözebilmiş olsun. 100 tane klor çözüyor. Sen NaCl eklesen içinde 100 tane klor olan 100 tane sodyum klorür çözer. Ancak sen NaCl eklemeden önce suyun içinde başka bir Cl kaynağı örneğin MgCl2 çözmüşsen MgCl2'den 20 tane çözdüysen o suya 40 tane kloru verdi ya. Artık NaCl'den 60 tane çözebilirsin. Su çünkü klorunun bir miktarını MgCl2'den al. Mantığımız bu. Ortak iyon ne kadar çoksa çözünürlük o kadar az. Bunların etkisini sayısal olarak hesaplayacağız. Bu kadarlık kısmını AYT'de sulu çözeltilerde de görmüştük. MgCl2'nin saf sudaki 0,01 molar magnezyum nitrattaki ve 0,01 molar NaCl'deki çözünürlüğünü hesaplayıp kıyaslayalım. Ne? Hesaplama yapmadan mı kıyaslayalım diyor. Tamam, hesaplama yapmadan kıyaslayalım. Sait Hoca anlatımı değiştirmiş. Tamam. Önce hesaplama yapmadan kıyaslayıp biraz önce söylediğim mantığı oturtturup sonra hesaplama yapıyordum, hatırladım. Notları bu sene biraz değiştirdim de arkadaşlar. Hadi hesaplama yapmadan kıyaslayalım. Şimdi MgCl2'yi ne de çözmek istiyorsun? 3 farklı sıvıda çözmek istiyorsun değil mi? Biri su. Biri 0,01 molar magnezyum içeren bir çözelti. Takiyon seni ilgilendiriyor. Gerisi senin umurunda olmasın. Diğeri de 0,01 molar klor içeren bir çözelti. Şimdi en çok suda çözünür. Çünkü ortak iyon yok. Yok yani ortak iyon çözünürlüğü azaltıcı faktör. Peki bu ikisinde de eşit miktarda ortak iyon var. Acaba bu ikisinde eşit miktar mı çözünür, birinde daha az mı çözünür? Hayır arkadaşlar, klor burada 2 tane olduğu için klorun çözünürlüğe etkisi çok daha fazladır. Yani burada 0,01 molarlık klor bundan daha fazla ortak iyon etkisi yapar ve çözünürlüğü daha çok düşürür. O yüzden en çok 1'de, sonra 2'de, en az 3'te çözünür. Pardon, A, B, C demişiz. Bak, ortak iyonun derişimi arttıkça da çözünürlüğü düşürür. Formüldeki sayısı arttıkça da çözünürlük düşer. Formüldeki sayısı ne kadar çoksa çözünürlüğü o kadar azdır. Buradaki derişimi ne kadar çoksa çözünürlüğü o kadar azdır. Yorum cepte mi? Hadi sayısal işlemle bunu kontrol edelim. Gerçekten Sait Hoca böyle kimyadan falan anlıyorum diyor da gerçekten anlıyor mu? Hakikaten çıkacak. Şimdi saf sudaki çözünürlüğünü biliyorsun. Saf sudaki çözünürlüğünü bildiğin için, bir önceki videodan iyice öğrendiğin için çok uzun uzadıya aşağıdaki büyük boşluğa yazmayacağım. Orayı diğer B ve C şıkkına ayırıyorum. Saf sudaki çözünürlüğüne S desek ya da A diyelim mi? Hadi hep Sait demeyelim. Megaloman gibi olacak. Hani şıkla karşılaştıracağız ya. A diyelim. A'ya 2A iyonlaşacak. Çözünürlük çarpımı magnezyumun derişimi çarpı klorun derişiminin karesiydi. Yani 4A küp eşittir 4 10 üzeri eksi 12'den saf sudaki çözünürlük 4'ler sadeleşti. 10 üzeri eksi 4 molar çıktı. Bu kadar. Şimdi magnezyum klorürü magnezyum nitratta çözeceğiz. Hadi biraz hayal edelim. Hayal et. Böyle bunu gördüğünü varsay. Gözünün önünde bir beher dolaşıyor. Bu beherin içinde 0,01 molar magnezyum nitrat var. Ve sen bu zaten varken, bu zaten var yani çözeltinin içinde, bir de MgCl2 çözüyorsun. Niye böyle bir şey yapıyorsun?
Soru çıksın diye, yani böyle bir soru çıksın. Yani yapamasın öğrenci, gelsin özel ders alsın, bu başka bir çözümün yok. Şimdi bak, senin çözeltinde önceden magnezyum nitrat zaten vardı değil mi? Bu zaten var bak. Bu çözeltinin içinde magnezyum ve nitrat olarak zaten dolaşıyor. Sen bir de buna ne ekledin? MgCl2 ekledin. Bunu denge kurman lazım çünkü en fazla ne kadar çözündüğünü soruyor. Yukarıdaki önemli değil. Onun çözünürlüğünü sormuyor. Bundan en fazla B molar çözünsün. B'ye 2B iyonlaşacak. Ama bir de elimizde 0,01 molar magnezyum nitrat var. 0,01'e 0,02 iyonlaşacak. Şimdi tatlım, bak bir. Bak bana, bak bana. Şimdi bu çözünecek, çökecek, çözünecek, çökecek, dengeyim ben, çözünürüm, çökerim, o kalmam sürekli, dinamiyim, çözünürüm. Bir yandan MgCl2 birleşirim, çökerim, bir yandan çöken MgCl2 yoğunlaşırım. Böyle triplerde sürekli hareketli, böyle yani hiperaktif çocuk gibi yerinde duramıyor ya. Bu var ya, hani Mg ile Cl bir yandan birleşip çöküyor, bir yandan çözünüyor ya. Ortamda Mg ile Cl serbest dolaşırken birbiriyle birleşip çöküyorlar. Çöken de aynı anda çözünüyor ya. Bunları biliyoruz değil mi? Peki Cl hani şu Cl gelip Mg ile birleşirken hangi Mg'nin kendi Mg'si, hangi Mg'nin magnezyum nitratın Mg'si olduğunu bilebilecek bir yeteneğe, görüşe, beyine sahip mi? Hayır. Cl cansız saf bir iyon. Önüne gelen bütün magnezyumla denge oluşturur. Buna gelirse bununla birleşir, buna gelirse bununla birleşir. Bu yüzden arkadaşlar Cl bütün Mg ile tepkimeye girdiği için biz denge bağıntısına yazarken ortakları toplayıp yazacağız. Toplayıp. Ortak iyondaki çözünürlüğün saf sudaki çözünürlükten farkı bu. Ortak olanların toplamı yazılır. Nitrat ortak değil. Nitratı yazmayacağım. Peki hocam hangisini yazıp yazmayacağımızı nereden bileceğiz? Bak basit. KÇÇ'yi kim için vermiş? Tatlım soru. Bak, kim için vermiş? MgCl2 için değil mi? Sayıları unut. Önce MgCl2 için KÇÇ bağıntısını yaz. MgCl2 için KÇÇ, AÇÇ değil, ağız alışkanlığı oldu. Magnezyum çarpı klorun karesi değil mi? Şimdi bu bağıntıyı yaz bak, erinme. Bir saniye de gecik, bir saniye de geç çöz soruyu. Bu senin bir sorunu kurtaracak. Bu bağıntıyı yaz. Yazdın mı? Ortamdaki bütün magnezyumları, bütün klorları doldur içine. Ortamda ne kadar magnezyum var? 0,01 artı B. Ortamda ne kadar klor var? 2B karesi. Bak bitti. Bitti, bu kadar. Anlaştık değil mi? İçini ortamdaki bütün maddelerle doldur. KÇÇ'yi hangi tepkimeye vermişse ona göre yaz. Hocam nitratı yazmadık. Tamam, nitrat formülde yok ki. O yüzden önce bunu yaz diyorum ki karışma yaz. Şimdi buradan sonra bir kolaylığımız daha var. Sana bir kıyak daha geçeceğim. Bak bunu başka hocalar yapmaz. Sadece benim dersimde var. Bak bak. Şşş. Diğer kimyacılar yapmaz. Çaktırma. Diğerleri ihmal etmiyor. Sadece ben ihmal edeceğim. Tabii değil ya, bilimsel bir şey. Olur mu öyle şey? Sadece ben yapıyorum. Normal böyle öğretmenlere. Şimdi bu toplamda eğer toplamayı yaparsak bayağı sıkıntı çıkacak. Yani hani denklem çok zor olacak. Çözümü çok zor olacak. Bu yüzden biz sizin matematikle uğraşmanızı istemediğimiz için buradaki küçük sayıyı ihmal ediyoruz. Peki buradaki küçük sayı ne biliyor musun? KÇÇ tepkimesinden gelen sayı. KÇÇ tepkimesinden buraya ne geldi? B. B'yi ihmal ediyoruz. Hemen yazıyorum bak. KÇÇ hesaplarken toplama işlemine KÇÇ denkleminden gelen sayı ihmal edilir. Niye? Çünkü o küçük sayıdır. Küçüğü büyüğün yanında önemsemeyiz. Yani düşün, ben aylık 1 milyon 50 dolara kazanıyorsam 50 doların bir önemi olur mu yani? Hani bunun gibi o 50 doları ihmal ediyorum. Fakir paraya dağıtıyorum yani. Şimdi o zaman işlemimiz çok kolaylaştı. 4 10 üzeri eksi 12 eşittir 10 üzeri eksi 2 çarpı 4 b kare. 4 gitti. 10 üzeri eksi 10 b eşittir 10 üzeri eksi 5 molar. Ne çıktı B şıkkı? 10 üzeri eksi 5 molar bak. 0,01 molarlık ortak iyon çözünürlüğü 10 kat düşürdü. 10 kat. Oo, çokmuş. Böyle şey mi olur? O zaman hadi C şıkkını da hesaplayalım. Bu defa NaCl'de çözeceğiz magnezyum nitratı, magnezyum klorürü. Bak. C şıkkı. Hemen yazıyorum. Elimde ne var? NaCl. Hemen iyonlaştırdım. Na ve Cl olarak.
Bunun derişimini vermiş. 001, 001, 001. Bunda ne çözüyorum? MGCL2. Bunun derişimini vermemiş. Bunun derişimine normalde hani S diyordum, Sait'in S'si. Ama şimdi C diyeceğim. C'ye 2C. Tamam mı? Bunları yazdın. Verileni yazdın, verilmeyeni iş yerine S koydun, A koydun, B koydun, önemli değil. Şimdi hiç bilmiyormuş gibi davranıyoruz. KÇÇ'yi hangi tuz için vermiş? Bakıyorum. MgCl2 için KÇÇ vermiş. MgCl2 için KÇÇ verdiğine göre ben tepkimeyi bu denkleme göre yazacağım. KÇÇ bir denge sabitiydi. Ürün bölü girendi. O zaman üründe magnezyum var. Birinci kuvveti çarpı klor var. İkinci kuvveti. Bunu yazdım. İçini doldururken ortamdaki bütün magnezyumları alacağım. Bakıyorum C kadar var. Ortamdaki bütün klorları alacağım. Bakıyorum 2C aşağıdan 001 yukarıdan var. Karesi. Bağıntıyı KÇÇ'si olana göre yaz. İçini bütün maddelere göre doldur. Onu da yaptın. Şimdi buraya KÇÇ'den gelen sayı, KÇÇ tepkimesinden gelen sayı, küçük olan sayıyı ihmal et. Soru bitti. C çarpı 10 üzeri eksi 4 eşit KÇÇ 4 10 üzeri eksi 12 idi. C buradan 4 10 üzeri eksi 8 olarak geldi. Ne dedim ben sana yorum sorusunda? C ile 2 olduğu için daha çok düşürür demedim mi? Bak bu 4 10 üzeri eksi 8'e kadar düşür. Çok çok daha fazla. O zaman ne yapıyoruz? Bütün denklemleri yazıyoruz. Ortak iyonların toplamını yazıyoruz KÇÇ'ye. Ama önce KÇÇ bağıntısını yazıyoruz ki hani karesi mi küpü mü kimi toplayacağım bu belli olsun. Toplama işlemine KÇÇ'den gelen sayı hangisi ise bak biliyorsan da bilmiyorsan da bilmeninle ilgisi yok. Toplama işlemine KÇÇ'den gelen sayı hangisi ise bunu ihmal ederek soruyu çözüyoruz sevgili arkadaşım. Hadi devam. PBCL2'nin ACL'deki çözeltisi. Bak uzun uzun anlattım ya. Anladıysan işin çok kolay olacak. PBCL2'yi yoğunlaştırdım. PBCL2'nin derişimi verilmemiş. S'ye 2S olarak yazdım. NaCl'yi iyonlaştırdım. NaCl'nin derişimi verilmiş 0,4'e 0,4. Şimdi bu ikisini kullanarak çözünürlük çarpımını yazacağım. KÇÇ üstteki tepkime için verilmiş. Bak PbCl2 için. O zaman KÇÇ PB'nin derişimi çarpı CL'nin derişiminin karesi olacak. İçini doldururken bütün PB'leri yazıyorum. Bütün CL'leri yazıyorum. Karesi. Bu iki sayıdan hangisi KÇÇ'den geliyor? Şu sayı ihmal ediyorum. S çarpı 16 10 üzeri eksi 2 eşittir. 16 10 üzeri eksi 6. S eşittir 10 üzeri eksi 4. Mantığını oturttuysan bu soru çok kolay. Mantığını oturtmadıysan biraz çok soru çözmen gerekecek. AgI'nin çözünürlüğü bak hemen iyonlaştırdım. AgI. Ag artı I eksi. Bunun için KÇÇ verilmiş. Bu bir denge tepkimesi. CI2 C artı 2I eksi. Hemen bakalım AgI'nin derişimi verilmemiş. S. CI2'nin verilmiş. 2 10 üzeri eksi 2. 2 10 üzeri eksi 2. 4 10 üzeri eksi 2. KÇÇ üstteki tepkime için var. Önce KÇÇ'yi yazıyorum. Kafam karışır yoksa bak. Ag çarpı I. Ag'nin birinci, I'nın birinci kuvveti üstteki tepkimeye göre yazacağım. Ag'den S var elimde. I'dansa S yukarıda 4 10 üzeri eksi 2 aşağıda var. Ne yapacaktık biz? Bu toplama yukarıdaki tepkimeden KÇÇ'den gelen sayıyı ihmal edecektik. S çarpı 4 10 üzeri eksi 2 12 değil pardon özür dilerim. Eşittir 10 üzeri eksi 16. S eşittir 1 bölü 4 10 üzeri eksi 14. 0,25 10 üzeri eksi 14 oluyor. Mantık aynı değil mi? Gördün değil mi? Gördüm. Hadi gel. 0,01 molar NaY'deki çözünürlüğü 4 10 üzeri eksi 8 olan XY2'nin KÇÇ'sini hesaplayınız. Bak şimdi. Bu soruyu nasıl çözeceksin sen biliyor musun? Şöyle çözeceksin. XY2 x artı 2 artı 2y eksi NaY Na artı y eksi diyeceksin.
Daha sonra NaY 0,01 0,01 0,01 yapacaksın. S'ye 2S diyeceksin. Daha sonra KÇÇ'yi yukarıdaki tepkimeye göre x çarpı y'nin karesi olarak yazacaksın. X'ten S var, y'den 2S artı 0,01 var karesi diyeceksin. 4 10 üzeri eksi 8'e eşitleyip soruyu yanlış olarak çözeceksin. Niye böyle yapıyorsun? Sabahtan beri anlatıyorum. Niye bu soruyu gelip böyle çözüyorsun? Ben sabahtan beri sana boğazımı yırtıp demedim mi? Çözünürlük buraya yazdığın sayıdır. Çözünürlük bu çözeltinin derişimidir. 4 10 üzeri eksi 8 buraya yazdığın sayıdır. KÇÇ çözünürlük değil, çözünürlük çarpımıdır demedim mi? Sen niye getirip buraya yazmak yerine KÇÇ alıyorsun? Sana çözünürlük çarpımı dememiş, çözünürlük demiş. Uyanık ol, ayık ol. Her gördüğün küçük sayıyı KÇÇ sanma. Sana biraz önceki soruda hesapladığın şeyi bu soru vermiş zaten. 4 10 üzeri eksi 8. 4 10 üzeri eksi 8. 8 10 üzeri eksi 8 olarak. Sana KÇÇ'yi soruyor uyuyan güzelim benim. Sen KÇÇ yerine getirip onu yazıyorsun da sana KÇÇ'yi soruyor zaten. Verdiği şeyi niye sorsun? Acık ol. Çözünürlük doygun çözeltinin derişimidir. Tamam. Uyuşukluğu attık üzerimizden. Tamam. Uyumuyoruz artık. O zaman yazıyorum. KÇÇ mantık aynı. X'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi. Ortamdaki bütün x'leri yazdım. 4 10 üzeri eksi 8. Ortamdaki bütün y'leri yazıyorum. Dikkat et. 8 10 üzeri eksi 8 yukarıdan var. 10 üzeri eksi 2 de aşağıdan var. Karesi. Anlaştık değil mi? Ne demiştim ben sana? Toplamaya KÇÇ'si olan, KÇÇ şu tepkime için soruluyor. Toplamaya KÇÇ'si olan tepkimeden gelen sayı yani 8 10 üzeri eksi 8 ihmal edilir. Bak bilmemenle ilgisi yok. Bilsen de ihmal ediyorsun yani. Bu sayıyı burada işlem yapmak çok zor çünkü. Bilsen de çok zor. 4 10 üzeri eksi 8 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi yani 10 üzeri eksi 4 ne oldu? 4 10 üzeri eksi 12 oldu bizim KÇÇ değerimiz. Ayıldın değil mi? Ayıldın değil mi? Tam uyuyordun bak. Fark ettim seni orada. Sen saklanma gel bilgisayarın önüne gel öyle. Öyle. Ekranın yanına kafanı çektirerek arka taraftan anneni görmemi sağlayarak böyle şeyler yapamazsın. En fazla çözünür bak. Ortak iyon ne var? 2 molar magnezyum var. Ne var? 3 molar magnezyum var. Ne var? 3 molar sülfat var. Ne var? 1 molar sülfat var. 6 molar sülfat var. En az ortak iyon kimdeyse en çok onda çözülür. Ortak iyon ne kadar çoksa çözünürlük o kadar az olur. Ortak iyon azaldıkça çözünürlük artar. Unutmuyoruz. Yorum sorusu da gerek KÇÇ için gerek AYT sıvı çözeltiler için karşımıza gelebilir. Ne yapmış Aysu? KÇÇ hesaplamak için 150 gram baryum nitrat almış. 10 litre sulu çözelti hazırlanmış. Çözülme tamamlandıktan sonra karışımı süzüp kabın dibinde kalan katıyı tarttığında 19,5 gram geldiğini gözlemlemiş. Şimdi 150 gramın 19,5 gramı kabın dibinde kaldı değil mi? O zaman ne oldu bu? 130,5 mu? 130,5 gramı çözündü. Yani 0,5 molü çözündü. Bu doygun çözelti. Doygun çözelti olduğuna göre bunun derişimini hesaplarsam bu benim çözünürlüğüm olur. Molaritem 0,5 ondan çözünürlüğüm bak çözünürlüğüm derişim eşittir çözünürlük. 5 10 üzeri eksi 2. Bana bunun KÇÇ'si soruluyor. Hemen baryum nitratı iyonlaştırıyorum. Baryum artı 2 artı 2 nitrat eksi. Baryum nitratın ben derişimini yani doygun çözelti olduğu için çözünürlüğünü 5 10 üzeri eksi 2 olarak buldum. 5 10 üzeri eksi 2 10 10 üzeri eksi 2 yani 10 üzeri eksi 1. O zaman bunun KÇÇ'si burada kolaymış. Bunun KÇÇ'si 5 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. Yani 10 üzeri eksi 2. 5 10 üzeri eksi 4 olarak karşımıza geldi. Ne yaptık? 150 arttık çözdük. Kabın dibinde 19,5 kaldı. Demek ki çözünen 130,5. Molünü buldum. Molariteyi buldum. Kabın dibinde katı kaldığına göre bu doygun çözelti. Doygun çözeltinin molaritesi benim çözünürlük değerim. Çözünürlükten de KÇÇ'yi hesapladım.
Ne demiş? 15'teki KÇÇ 4 10 üzeri eksi 8, 40'daki 10 üzeri eksi 14. 10 üzeri eksi 8'den 10 üzeri eksi 14'e büyümüş. Demek ki endotermik bir tepkime bak. Isıttıkça sağa kaymış, ısıttıkça sağa kaymış, ısıttıkça çözünürlük artmış. Çözünürlük arttığı için KÇÇ de artmış ki KÇÇ sadece sıcaklıkla değişirdi zaten. 60 derecede 15, 40, 60 biraz daha ısıtırsan biraz daha büyük olur. Doğru. Endotermiktir, doğru. 1 litre doymuş çözeltinin sıcaklığı 40'tan 15'e düşürülürse dur. O zaman çözünürlüğünü bulacağım. Bir 40'taki çözünürlüğünü, bir 15'teki çözünürlüğünü bulacağım ki hani kaç mol çözünüyor oradan çökeni bulayım. Şimdi bunun çözünürlüğüne S dersem S'ye 2S iyonlaşacak. KÇÇ'de malum x çarpı y'nin karesi S çarpı 2S'nin karesinden 4S küp olacak. Yani 40 derecede ben 4S küpü 4 10 üzeri eksi 18'e eşitleyeceğim. 40 derecede çözünürlüğüm 10 üzeri eksi 6 molar. Yani 1 litrede 10 üzeri eksi 6 mol çözünüyor. 15 derecede de 4S küpü, pardon bu 15 derecedeymiş 4 10 üzeri eksi 18 olan. Bunların yerini değiştiremem de sıcaklıkları değiştireyim. 4 10 üzeri eksi 18 15 derecedeki KÇÇ'ydi ya. 40 derecedeki KÇÇ'de 32 10 üzeri eksi 15. 4 32 sadeleşir. 2 15 3 10 üzeri eksi 5 molar gelir. 1 litre olduğu için bunda 10 üzeri eksi 6 mol. Bunda da 2 10 üzeri eksi 5 mol çözünür. Şimdi 10 üzeri eksi 6 molü kaç olarak yazacağız 10 üzeri eksi 6'yı? 2 10 üzeri eksi 5'i 20 10 üzeri eksi 6 mol olarak yazabilir miyim? Hacim 1 litreye. Şunu bir büyüttüm, bunu bir küçülttüm. Bu da 1 10 üzeri eksi 6 mol deme. 20 10 üzeri eksi 6 mol çözünüyordu. Soğuttum, 1 10 üzeri eksi 6 mol kaldı. O zaman 20 eksi 1'den 19 10 üzeri eksi 6 mol çöker. 10 üzeri eksi 5 falan değil. Üslü sayı olduğu için işlemlerde biraz dikkat edin arkadaşlar. Üslü sayı işlemlerinde buralarda çok hata yapıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. Arkadaşlar video uzadı farkındayım ama hep ilgili sorular olduğu için sorunun ortasında da videoyu bırakıp kapatamıyorum. Ondan dolayı son 2 sorumuz kalmış galiba. Evet, bu 2 soruyu da çözüp bitireceğiz. Diyor ki çözeltideki kabın dibindeki katının tamamını çözmek için V litre su gerekli. V eklediğinde katının tamamı bitiyor. Şimdi ekledikçe tuz çözünecek. Ekledikçe tuz çözünecek. V ekleyince tuz bitti. Daha sonra eklediğin zaman tuzun derişimi azalacak. Doğru. Tuzun derişiminin azalması KÇÇ'yi azaltmıyor. KÇÇ sadece sıcaklıkla değişiyor. Çözünürlüğü de azaltmıyordu. Videonun içinde söyledim. Artık çözelti doymamış olduğu için buradaki derişime çözünürlük diyemem. Çözünürlük yine aynı. Sadece bu çözünürlüğe eşit değil. Çözünürlük doygun çözeltinin derişimi. Çözünen katı miktarı artıyor ama sıfırdan artmıyor. Belli bir yerden artması lazım. Çünkü çözelti zaten doygun. Çözeltide çözünen katı zaten var. Bu da bu yüzden yanlış. Son grafiğe bakıyorum. Kabın dibindeki katı miktarı V'de bitiyor. V eklediğimde bitiyordu. Bu da bu yüzden yanlış. Bu da güzel bir soru olmuş. Ve the final destination PbI2'nin 0,1 molar Na çözeltisindeki çözünürlüğü 4 10 üzeri eksi 7 ise saf sudaki çözünürlüğü nedir? Hemen bakalım. PbI2 Pb artı 2 artı 2I eksi Na artı I eksi ne demiş buna? 0,1 0,1 0,1 demiş. Buna da 4 10 üzeri eksi 7 4 10 üzeri eksi 7 8 10 üzeri eksi 7 demiş. Gördüm. Senin bunu yine KÇ aldığını gördüm. Senin halen o kadar uyardığım halde sazanlık edip buraya S dediğini gördüm. Ama görmemezlikten geldim. Belki hatandan utanır. Bir daha bunu yapmazsın diye. Yapma bir daha bunu. Çözünürlük diyor bak, yazdım yerim. Anlaştık değil mi? Hemen PbI2'nin KÇ'sini bulayım. PbI2'nin KÇ'si Pb çarpı I'nın karesi. Pb'den 4 10 üzeri eksi 7 var. İyottan da 8 10 üzeri eksi 7 yukarıdaki tepkimeden 0,1 aşağıdaki tepkimeden var ama iyotun karesi. Kural KÇ'si olan maddeden gelen sayıyı ihmal etti. Yani küçük olan sayıyı ihmal ettim. 10 üzeri eksi 1'in karesi 10 üzeri eksi 2. 4 10 üzeri eksi 9. Bu bizim PbI2 maddemizin KÇ'si. Bunun KÇ'sini sormuyor. Saf suda ne kadar çözündüğünü soruyor. Eğer PbI2'yi saf suda çözersem Pb artı 2I olarak çözünür. Çözünürlüğüne S'ye 2S deriz. Artık ortak iyon yok. Sadece S ve 2S'nin karesi var.
4S küp eşittir 4 10 üzeri eksi 9'dan. Ortak iyon olması veya saf su olması çözünürlüğü etkiler. KÇÇ'yi etkilemez. KÇÇ o yüzden yukarıdan bulduğumu aşağıda kullanabilirim. S eşittir 10 üzeri eksi 3 molar olur. Tuzun saf sudaki çözünürlüğü. Anlaştık mı? Tamam mıyız? KÇÇ de bitti. Yıl da bitti. Her şeyi bitirdik. O zaman mutlu yıllar diyorum. Mutlu yıllar. Dilediğiniz her şey sizin için hayırlı ise en kısa zamanda gerçekleşsin. Kalbim sizlerle. Sizleri seviyorum. Şöyle yılbaşı ağacımla beraber yılın son videosunu bitirelim. Yılbaşı ağacımı yakmamışım ya. Yakayım değil mi? Lambalarımız yansın. Lambalarımız yansın, ışıklarımız yansın. İnşallah ülkemiz için, hepimiz için faydalı ve yararlı bir yıl olur. Şöyle bununla beraber videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sizlerle beraber çok şey başardık. Çok daha şey başaracağız. Görüşmek üzere. Seviyorum.